Sevgili dostlar, merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Rabbim inşallah güzellikleri eriştirsin hepimizi. Bugün sizlerle ticareti konuşmak istiyorum. Ticaret hassas bir meseledir. Ticaret bir günde öğrenilecek ya da 10 yıl dükkan açılıp dükkan çalıştırıldığında evet ben bunu öğrendim, çok iyi yapıyorum anlamında söylenerek övünülecek, evet bu işi hallettim denilecek, ben bu işin uzmanıyım denilecek bir alan değil. Ticaret canlı bir piyasadır. 24 saat esasına dayalı, insanlığın var olduğu günden bugüne ve bugünden de en son güne kadar devam edecek alışveriş kültürüdür. Ticaretin maddisi, manevisi olmaz. Hepsi her an iç içedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ticaretlerinizin içine sadakalarınızı karıştırın buyurur. Çünkü insan malı satarken gayri ihtiyari, ki tasvip etmeyiz, yalan söyleyebilir. Vallahi billahi bu fiyatadır bu mal deyip kendince malını, kendisini temize çıkarmak ve satışını gerçekleştirmek adına böylesi hallerde bulunabilir buyurur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu durumdan kurtulabilmek için de malın sadakasını, yani sattıktan sonra, satış öncesi, satış sonrasında hayırlar yaparak sıkıntılardan kurtulabileceğini. Bu demek değildir yalan söyleyelim ardından sadaka verip onu temizleyelim. Hayır. Bu tarz durumlara düşülen haller olabilir. Dolayısıyla kıyamet gününde tüccarlar facirler olacak diye buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Facirler günahkarlar demek. Allah korusun bu duruma düşmekten. Onun için yemin ederek mal satmak, bu mal şu kadar fiyatı gördü diyerek piyasa ağzıyla konuşarak malı satmaya çalışmak hiç yakışık bir usul değildir. Karşıdaki insanı incitmeden malını alırsanız satarken de incitmeden satabilirsiniz. Tavsiyemiz budur. İmam-ı Azam Numan bin Sabit, Hanefi mezhebinin ekolünün öncüsü, imamı, üstadı. Kendisi kumaş tüccarıydı biliyorsunuz. Bir gün bir hanımefendi elindeki kıyafeti, kaliteli kumaşlı olan kıyafeti getirip satmak istediğinde ne kadar diye sorar satıcıya, hanımefendiye. Kadın 100 dirhem der. Hayır der İmam-ı Azam, bu kadar değil, daha fazla yapar. En az 200 dirhem. Kadın tamam diyor. Hayır diyor, daha fazla yapar. 300 dirhem. Hayır diyor, daha fazla yapar. 400 dirheme kadar çıkarıyor. Ardından 400 dirheme de almıyor ve bu kumaştan ve bu üründen anlayacak olan uzman birisini çağırıyor. Bu ne kadar yapar diye sorduğunda o kişi, tüccar arkadaşı 500 dirhem yapar deyince İmam-ı Azam Ebu Hanife 500 dirheme kadının da rızasıyla bunu alıyor. Neden? Malın hakkını karşı taraf bilmiyor diye ben bana teklif edilen rakamdan almak durumunda değilim ki. Şu anda enflasyonist bir ortam var. Günümüze bakacak olursak 3 ay önce aldığı bir aracı ya da bir evi piyasanın son rakamlarından haberdar olmadan aldığı fiyattan daha yukarıda olduğunu düşünerek biraz daha yukarıda bir rakamı gördüm, satıyorum, buradan kar edeceğim diyerek aslında kar ediyor gözükürken zarar edecek olan bir insana gerçek rakamların buralarda olmadığını, aldanmaması gerektiğini hatırlatmakla mükellef olduğumuzu bize bu olay gösteriyor. Kim yapıyor? Akıllı insan yapıyor. Çünkü yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir satıcının yanına gelerek malı nasıl satıyorsun deyince işte böyle satıyorum diyor ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam elini buğdayın içerisine mübarek elini sokuyor, bakıyor alt tarafta yaşlık var. Diyor ki satıcıya, keşke bu altındaki yaşlığı üstüne çıkarsaydın da malı kusuruyla olduğu haliyle görüp de alsaydı alıcılar diyor ve men gashşena feleyse minna, aldatan bizden değildir buyuruyor. Kıymetli dostlar, Allah rızası için piyasa şartları böyle. Biz ne yapalım? Bizi de böyle veriyorlar. Devlet de bizden çok vergi alıyor gibi ifadelerle kendi kendimizi kandırmayalım.
bunlar bize zarar ettirir. Zarardan emin olmak için bizim malı doğru yerden uygun fiyata alıp makul rakamda kar koyup malın bütün kusurları ya da öne çıkan yönleriyle, güzellikleriyle duyduğumuzu değil, alırken kontrol ederek aldığımızı, bize söyleneni yeterli bulmayıp yine başkası tarafından kontrol ettirerek bir gıda ürünü ise hıfzı sıhhaya gönderilip sıhhatın korunması kurumuna gönderilip oradaki yağ oranını, nem oranını, tabii oranını ölçtürerek bununla ürününüzü mamule dönüştürüp satışa hazır hale getirmek istiyorsanız kontrolü siz almadan ya da aldıktan hemen sonra yapmalısınız. Sonra şikayet olduğunda bana böyle yapmışlardı demeyesiniz. Bir ev alıyorsunuz belediyeden, sorun. Borcu var mı? Binanın statiği uygun mu? Kaç yıllık bina? Borcu harcı bankalara, kurumlara var mı? Yok mu? Bunları sorduktan sonra alışverişe oturun. 3 lira ucuz bulup alıyorsunuz. Başınız belaya girdikten sonra vay bana nasıl böyle yaparlar? Aldatan olmayacağız. Aldanan da olmayacağız. Müslüman 2 kere aynı yerden sokulmaz. Müslüman bile bile gaflete düşmez. Bu sözü niye binaen söylüyoruz kıymetli dostlar? Niye binaen söylüyoruz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi bizatihi uygulayarak bunu yapmıştır. Tüccarlara seslenmek istiyorum. Pandemi şartlarında stokçuluk yapanlar oldu. Bakınca 3-5 milyon kenara atmış olabilirsiniz. Ama zorda olan insanların satış anında alım güçlerini düşürdüğünüz için piyasada ihtiyaç olan kalemleri tam vaktinde insanlarla buluşturmayıp rakamları yukarı çektirdiğiniz için bunların hepsinin vebali size ve ailenize. Fırsatçılığı yasaklıyor İslam dini. Stokçuluğu, ihtikarı da yasaklıyor. Biliyorsunuz ve bile bile bunu yapıyorsunuz. Allah korusun. İşte Kur'an'daki Eyke halkı da tüccarlarının yaptığı zulümlerle halka inim inim çektirdiklerinden dolayı helak oldu. Oldu mu şimdi? Vallahi çok kazanabilirsiniz. Çok kazandığınızı zannedebilirsiniz. Ama size gelen faturası çok ağır olur. Allah doğru, dürüst, ilkeli ticareti bilerek, özünden yakalayarak insanlara haklı kazancımız çerçevesinde doğru kalemde ürünleri satıp onların da ihtiyaçlarını giderip tekrar dükkanımıza gelip alışveriş yaparak memnuniyeti artırıcı güzel işler yapmayı hepimize nasip eylesin. Aziz dostlar, namazdan, niyazdan ibaret değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala namazlarınıza, ibadetlerinize değil, alışverişlerinize, ticaretlerinize ve oradaki hallerinize bakacak diyor Allah Teala. Çok güzel namaz kılıyor. En ön safta. Ama çarşıda yalan söylüyor. Olur mu böyle bir şey? Bakın, Hazreti Ömer döneminde birisi birisini çok fazla övüyor. Şöyledir, böyledir, şöyledir, böyledir. Dönüyor diyor ki sen onunla komşuluk yaptın mı? Yok diyor. Sen onunla ticaret yaptın mı? Yok diyor. Sen onunla hiç yola çıktın mı? Yok diyor. Sen onun camideki Kur'an okurken ki başını sallayışını gördün de bunları söyledin. Doğru mu? Diyor. Evet ya Emir-el Müminin. İhlas kafayı salladıkları boyunda olmaz diyor. Kafa sallandığı zaman gerçek iç dünya ortaya çıkmaz. Gerçek dünyalar, gerçek duruşlar alışverişte paranın döndüğü anda kar mı edeceğim, zarar mı edeceğim, ne yapacağım, eyvah kazıklanmayayım düşüncelerinde ortaya çıkıyor. Gözler böyle titremeye başlıyor, göz kısılmaya başlıyor, beden gerilmeye başlıyor. Karşıdaki insanın ticari anlamda beceriksiz, metanetsiz ve
karakter açısından zayıf olduğunu gördüğümüzde biz o arkadaşlarla artık yemeğe bile çıkmıyoruz. Çünkü alışverişi bilmeyen, kazandığından hakkı olanlara hakkını vermeyen, çalışanlarını sevindirmeyen, maaşlarını ödemede geciktiren, bir başkasına borcu varken kendi alacağı gelmedi diye kasasındaki paralara dokunmayan, dövizlerini yan tarafa istiflemiş ama borcunu bekleten adamlar. Özellikle kriz dönemlerinde bunu yapanlar. Vallahi iki yakanız bir araya gelmez. Evladınızdan, eşinizden, hiç ummadığınız yerden, ortağınızdan öyle bir çekersiniz ki ben bunu görecek ne yaptım dersiniz. İşte bu. Herkes yapıyor. Herkes yapamaz. Herkesin yaptığı yanlış bizi bağlamaz arkadaşlar. Herkes küfür ediyor diye biz küfür ediyor muyuz? Herkes yalan söylüyor diye biz de yalan mı söyleyelim? Herkes üçkağıtçılık yapıyor diye biz de mi yapalım? Yakışmaz. Müslümana bu hal yakışmaz. Ticareti de güzel yapacaksınız. Ziyareti de güzel yapacaksınız. Ziyafeti de güzel vereceksiniz. Hitabeti de güzel yapacaksınız. Yok öyle. Biz bu kadar. Biz bunu gördük. Yok bugüne kadar ben böyle bilmiyordum. Evlenecek kadar cesaretin var. Dükkan açacak kadar uyanıklığın var. İstanbul'a gelip burada tüccarım ben diyecek kadar asaletim var. Ama alışverişin içindeki inceliklere gelince ben bilmiyordum. Yok öyle bir şey. Kimseye yutturamazsınız arkadaşlar. Gece yatmayı, sabah uyanmayı biliyorsanız, karnınız acıktığında yemek yemeyi biliyorsanız, susadığınızda su içmeyi biliyorsanız, şu telefonun her bir organına girip aradığınızı bulmayı bilecek kadar zeki iseniz, kusura bakmayın, Allah'ın emirlerini içinde yaşadığınız şu dönemde, şu dijital çağda en güzel şekilde yapmakla mükellefsiniz, mükellefiz. Aziz dostlar, kıymetli dostlar, araba sohbetimizin de süresi var tabi. Çok söz geliyor, gönülden taşıyor, söylenmek istiyor ama vakti de güzel kullanmak lazım. Dua ile başladık, dua ile bitirelim. Ticaretimiz bereketli olsun istiyorsak Kur'an'ın ve Peygamber'in tavsiyelerine kulak verelim, gönül verelim. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.